Yarış hafta sonu boyunca gözler Toprak Razgatlıoğlu üzerindeydi. Start anından itibaren agresif değil, kontrollü bir sürüş tercih etti. İlk turlarda motosikletin ön tarafında yaşadığı küçük denge problemleri nedeniyle risk almaktan kaçındı. Özellikle orta sektör viramlarında zaman kaybetmesine rağmen temposunu korumayı başardı. Yarış ilerledikçe lastik yönetimi ön plana çıktı ve birçok sürücü hata yapmaya başladı. Toprak ise sakin kaldı. Son bölümde temposunu düşürmeden çizgisini korudu ve damalı bayrağı 13 sırada geçti. Bu sonuç ona 3 puan kazandırdı. Ancak asıl dikkat çeken detay, MotoGP kariyerindeki en yüksek toplam puan seviyesine ulaşmış olmasıydı. Padokta birçok kişi, bunun istikrarlı yükselişin önemli bir işareti olduğunu konuşuyordu. Garaj tarafında, yarış sonrası oldukça sakin bir hava vardı. Çünkü takım, hafta sonunun kolay geçmediğini biliyordu. Toprak Razgatlıoğlu, özellikle fren girişlerinde motosikletin dengesinden tam anlamıyla memnun değildi. Buna rağmen, yarış boyunca hata yapmadan finişe ulaşması, teknik ekip tarafından olumlu değerlendirildi. 13'lük sonuç, dışarıdan bakıldığında sıradan görünebilir. Ancak MotoGP gibi, rekabetin son derece yoğun olduğu bir ortamda, her puanın büyük önemi var. Toprak'ın aldığı 3 puan, kariyerindeki en yüksek puan toplamına ulaşmasını sağladı. Yarış sonrasında kısa bir değerlendirme yaptı ve motosikletin davranışını daha iyi anlamaya başladıklarını söyledi. Bu açıklama, takım içindeki gelişimin devam ettiğini gösteriyordu. Şimdi gözler, bir sonraki yarış hafta sonuna çevrilmiş durumda. Çünkü Toprak Razgatlıoğlu, her yarışta MotoGP temposuna biraz daha fazla adapte oluyor. Özellikle uzun yarış mesafesinde ritmini koruması, mühendislerin dikkatini çekmiş durumda. 13'lük ve alınan 3 puan, belki manşetleri süsleyen bir sonuç değil. Ancak padok içinde önemli olan detay farklı. Toprak artık yarışın son bölümünde fiziksel olarak düşüş yaşamıyor ve motosiklet üzerinde daha kontrollü görünüyor. Takımın veri analizlerinde, özellikle fren performansındaki istikrar ön plana çıkıyor. Bu nedenle, alınan puan küçük görünse de teknik ekip için değerli kabul ediliyor. Çünkü MotoGP'de bazen en önemli adım, yarış sonunda motosikleti sorunsuz şekilde çizgiye getirebilmek oluyor. Marc Marquez'in Le Mans kazası. İlk bakışta sıradan bir MotoGP kazası gibi görünüyordu. Bir high side, bir hata, bir şampiyonun sınırı fazla zorlaması. Ama gerçek hikaye çok daha derin olabilir. Çünkü Marc haftalardır motosikletin üzerinde farklı görünüyordu. Viraj girişlerinde eskisi kadar rahat değildi. Frenleme sırasında küçük hatalar yapıyordu. Ve en önemlisi, vücudu artık ona eskisi gibi cevap vermiyor olabilir. Le Mans'taki o kaza, belki de tek bir anın sonucu değildi. Belki aylarca büyüyen, görünmeyen bir problemin patlama anıydı. Çünkü Gresini garajının içinde, Marc Marquez'in gizlediği çok kritik bir fiziksel problem vardı. Ve şimdi, o problem sonunda ortaya çıktı. Marc Marquez, Le Mans kazasından sonra omzundaki eski metal parçanın radyal sinire baskı yaptığını açıkladı. MotoGP'de sürücüler, low side kazalarından korkar. Ama gerçekten saygı duydukları kaza tipi high side'dır. Çünkü high side'da kontrol kaybı aniden gerçekleşir. Arka lastik önce tutuşunu kaybeder, motor kaymaya başlar. Sürücü, motosikleti kurtarmak için kontra verir. Ve tam o anda, arka lastik tekrar asfaltı yakaladığında, motor sürücüyü havaya fırlatır. Le Mans'daki kazada tam olarak bu yaşandı. Marc, viraj çıkışında limitteydi. Ducati'nin arka tarafı kısa süreliğine kaydı. Ama asıl problem, motorun yeniden tutuş kazanmasıydı. O an motosiklet şiddetli şekilde doğruldu ve Marc'ı havaya attı. MotoGP'de bu tip kazalar, genellikle tek bir sebepten oluşmaz. Çünkü sürücüler zaten her tur limitte sürer. Farkı yaratan şey, o limitte kontrolü koruyabilmektir. Kazadan sonra Marc çok önemli bir açıklama yaptı. Aslında ameliyat zaten planlanmıştı. Çünkü eski omuz operasyonundan kalan bir vida, yer değiştirmişti. Ve radyal sinire baskı yapıyordu.
MotoGP'de bu küçük gibi görünen problem, felaket anlamına gelir. Çünkü sürücüler motosikleti kas gücüyle değil, milimetrelik hislerle yönetir. Ön lastiğin kaymaya başladığı o minicik an, fren basıncı, gidon titreşimi. Hepsi sürücünün sinir sistemiyle hissedilir. Ama sinir baskısı başladığında, bu hassasiyet bozulur. Mark'ın bu sezon zaman zaman dengesiz görünmesinin nedeni de bu olabilir. Çünkü artık yalnızca motosikletle değil, kendi bedeniyle de savaşmak zorundaydı. Bir başka kritik detay ise Ducati GP26'nın karakteri. Bu motosiklet inanılmaz hızlı ama aynı zamanda inanılmaz fiziksel. Özellikle frenleme sırasında. Ducati'nin ön tarafı sürücüden çok güçlü yük transferi ister. Mark'ın sürüş stili ise zaten aşırı agresif. Geç fren, ani yön değişimi, ön lastiğe büyük baskı. Yıllardır Mark'ın en büyük avantajı buydu. Ama artık küçük bir problem var. Vücudu bu yükü eskisi kadar rahat taşıyamıyor olabilir. İşte bu yüzden Mark, son haftalarda motosikleti kurtarmaya çalışırken daha sert hareketler yapıyordu. Ve MotoGP'de küçük fiziksel kayıplar çok büyük sonuçlar doğurur. Özellikle de bir Ducati üzerinde. Peki, Mark gerçekten neden düştü? Aslında cevap tek kelime olabilir: kompromi. Marc Marquez artık motosikletin limitleriyle, vücudunun limitleri arasında denge kurmaya çalışıyor. Bir tarafta Ducati'nin aşırı agresif karakteri var. Diğer tarafta ise yılların bıraktığı fiziksel hasar. Le Mans'da bu iki dünya çarpıştı. Marc limitteydi. Belki normal bir sürücü o tempoda zaten düşecekti. Ama MotoGP şampiyonları farkı, o motosikleti kurtarabilmeleriyle yaratır. Ve belki de Marc ilk kez o kurtarma reflekslerini tam kullanamadı. İşte bu yüzden Le Mans kazası sadece bir sürüş hatası olmayabilir. Belki de bedenin artık dur demeye başlamasının ilk büyük işaretiydi. MotoGP tarihinde birçok büyük şampiyon vardı. Ama çok azı Marc Marquez kadar fiziksel bedel ödedi. Kol, omuz, sinir sistemi, kırık kemikler, sayısız ameliyat. Ve yine de her seferinde geri dönmeye çalıştı. Belki de bu yüzden insanlar Marc'ı hala izliyor. Çünkü o yalnızca yarışmıyor, kendi bedenine karşı savaşıyor. Ama MotoGP'nin acımasız bir gerçeği vardır. Bir gün gelir. Yetenek hala oradadır. Cesaret hala oradadır. Ama beden artık aynı değildir. Ve Le Mans'daki o kaza, belki de Marc Marquez kariyerinin yeni döneminin başlangıcı olabilir.